Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlere özellikle osteoporoz ve osteomalazi, hele ikincisi osteomalazi yani kemiklerin yumuşaması denilen konu Türkiye için çok daha önemlidir. Çünkü osteoporoz konusunda hemen hemen herkesin bilgisi olduğu halde osteomalazi konusunda, kemik yumuşaması konusunda bilgiler yetersizdir ve atlanmaktadır. Öncelikle osteomalaziden yani kemik yumuşamasından başlamak istiyorum. Osteomalazide kemik mineralizasyonu bozuktur. Yani D vitamini eksikliği sonucu kemiğe kalsiyum ve fosfat iyi oturamaz ve kemik iyi mineralize olamaz. Bu yüzden hastalarda yaygın kemik ağrıları, özellikle yaşlı insanlar muayenehanemize geldiği zaman yaygın kemik ağrıları, kas ağrıları, oturup kalkmakta güçlük, merdiven inip çıkarken güçlük, ördekvari yürüyüş şeklinde şikayetleri varsa kemik yumuşaması yani osteomalaziyi düşünmek gerekir. Biz D vitamini kan testlerinde D vitamini bakarken alışkanlık haline getirip mutlaka D vitamini ile birlikte kalsiyum ve fosfor da bakmamız gerekir. Çünkü osteomalazide D vitamini düşüklüğüyle birlikte kalsiyum ve fosfor da düşer. Ayrıca parathormon artar ve alkalen fosfataz artar. Bu yüzden osteomalazi hastalarının teşhisini en uygun ve en iyi zamanda koymak lazım. Çünkü bunlarda spontan kırıklar meydana gelir ve düşmeler oluşabilir. D vitamini düşük olduğu için kalsiyum ve fosfatın kemiğe oturamadığından bahsetmiştik. Bu durumlarda hastalara yüksek doz D vitamini yani bazen günlük 50.000 ünite D vitamini vermek zorunda kalabiliriz. Ayrıca kalsiyum ve fosfat desteği de yapabiliriz. Kalsiyumu 1 gramla 4 gram gün arasında verebiliriz. Bu şekilde yaptığımızda hastaların kısa zaman içerisinde şikayetlerinin gerilediğini görürüz. Demek ki osteomalazi kemiklerde mineral bozukluğu sonucu ortaya çıkan kemik yumuşaması, kas zayıflığıdır. Osteoporoz ise osteoporozda kalsiyum fosfor metabolizmasında bir bozukluk yoktur. Osteoporozda kemiğin kalitesinde bozukluk vardır. Ortalıkta D vitamini denilince daha çok osteoporozla ilgi daha fazla olduğu için söylemek istiyorum. Osteoporozda kalsiyum fosfor metabolizması normaldir. Biz osteoporozlu hastaları kemik densitometresi yaparak tanısını koymaktayız. T-skoru -2,5'un üstünde olduğu zaman hastalarda kemik kırığı çok kolay olur. Özellikle omur kırıkları olur. Bir hastada osteomalazi veya osteoporoz fark etmiyor. Bir omur kırığı varsa ikinci omur kırığının olma riski normal insana göre 5 kat artmaktadır. Osteoporozda D vitamininin yanı sıra bifosfonatları, ayrıca denosumab'ı parathormonu kullanmaktayız. Halbuki osteomalazide bifosfonat kullanmak kontrendikedir. Yani bu ayrıç tanıyı iyi yapmak lazım. Hastalarda osteoporoz düşünüyorsak biz D vitaminine ilaveten bifosfonat beraberinde kullanıyoruz. Halbuki osteomalazide sadece D vitamini ve kalsiyum kullanmaktayız. Bu ayrıç tanıyı iyi bilmemiz gerekir. Çünkü yanlış tedavi yaptığımız zaman hastalar için sıkıntı olmaktadır. Tekrar söylüyorum, osteomalaziyi atlamamak gerekir. Osteomalazi erişkinlerin kemik mineralizasyon bozukluğudur. Bunun küçüklerdeki ismi de herkesin bildiği gibi raşitizmdir ve çocuklarda gelişme geriliği, kot fraktürleri, iskelet fraktürleri meydana gelmektedir. Bunlardaki tedavi de aynı büyüklerde olduğu gibidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.